Evet arkadaşlar, şimdi kornaları tek tek gördük, grup grup gördük ama aslında bunun heveslileri hepsini birden kullanmayı seviyorlar. Bizde gördüğünüz gibi 2, 4, 6 tane bu takım var ve Vatikan çanı var. Bunu 8'e çıkartan arkadaşlar da varmış. Hamdi Usta'dan rica ettik, 6 tanesi nasıl ses çıkartıyor, deneyebilir miyiz diye. Sağ olsun bizi kırmadı, şimdi onu deneyeceğiz. Aslında mümkünse çalarken ben dışarı çıkmak isterdim ama burada durmak zorundayım. Deniyorum. 3, 2, 1, 0. İnsan hayattan soğutur bu. Emin olun ki soğutur. Ben halen bu keyfi anlayamadım ama bu keyif olan arkadaşlar hayatta başarılar diliyorum. Vatikan çanı halen çalmaya devam ediyor. Bu taraf benim, sağ tarafım şu an duymuyor. Kulaklarım çınlıyor. 6 tanesi böyleyse 8 tanesi nasıl olacağını tahmin edemiyorum. Şimdi daha özel kornalar var. Bunların ve o daha özel kornaların teknik özelliklerini sizinle beraber inceleyeceğiz. Hamdi Usta bunların yapısını ve kullanırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini söyleyecek. Evet arkadaşlar, artık biraz duyma güçlüğü çekiyorum. Çünkü hayatımda hiç duymadığım kadar çok fazla ve değişik korna sesini bir arada uzun süre dinlemek zorunda kaldım. Şimdiye kadarki olan bölümde sizinle Vatikan kornayı, ondan sonra Hellas'ı, Bosch'u ve Mercedes Hellas kornalarını, bunların seslerini, bunların Vatikan kornayla kombine olan seslerini ve toplu seslerini dinledik. Ben kornaya doydum ama Hamdi Usta kornayı tamir etmeye, yapmaya veya yeni kornalar oluşturmaya doymadı. Değişik kornalarla şimdi tekrar devam ediyoruz. Sırada ne var Hamdi Usta, bu nedir? Sırada yerli üretim olan Mitsuba tipi boru çat var Hakan Bey. Bu kornalarımızın orijinalleri şu tezgahta olan ayaklı tiptir. Bunları da ben restorasyon yaptım. Bu yerli tipti. Şu kornamızın ufak olanı. Bunu da orijinale çevirdim. Bunlar da orijinal ve yerli birbirini ayıran ses tonları. Şu kornalarımız yerli plaka sacıdır. Ses kalitesini, desibelini bu ayarlar bu kornalarımızda. Bunlar orijinal plaka sacıdır. Çeliktir. Çelik karışımı da vardır. Bunlar da yerli üretim olduğu için çelik alışımı biraz yok. Tutturamamışlar. Üretimi de bittiği için bu kornalarımızın, bu yerli metaldir. Bu kornamızda çalan, çıkan ses tonlarını bu plaka sacı yapar. Orijinallerinde de bu plaka sacları isteğe bağlı, bu yerlileri orijinali de çeviriyoruz. Anladım. Bu kornanın diğer kornalardan farkı nedir? Nerelerde kullanılıyor? Bu kornalarımızın orijinal gene Chevrolet'lerin, Impala'ların panjur içerisinde iki tipte çıkar. Bir böyle koca kafa salyangozu, ufak kafa şekilde çıkar, böyle salyangoz tipinde. İsmini salyangozdan almıştır. Evet. Dönemeçli gelir ses kanalları. 3 tipte üretilmiştir günümüz şartlarında. Ufak kafa, koca kafa, bir büyüğü, bir de böyle boru çat olarak günümüzde var. Üretimi ise sadece şu anda yerli olarak boru tipinde Mitsuba tipi vardır. Bir de bu ürünlerin Çin malı vardır. Pek tercih edilmiyor. Ses kalitesi düşük olduğu için. Bu modeli binek tip arabalarda kullanabiliyor muyuz? Tabii ki. Bu kornalarımızı Şahin, Doğan 131 araçlarımız tercih ediyor. Gene etiketçi camiası da talep görüyor. Evet. Peki bu kornayı diğerine göre monte etmek daha mı zor? Daha fazla yer kaplıyor sanırım. Evet. Onun için de panjur içine takıyoruz. Doğan SLX ve 131 grubunda panjur içine takıyoruz. Motor içinde de orijinal kornanın yerine diklemesini olarak uzatıyoruz. Anladım. Bunun sesini dinleyebilir miyiz? Tabii İkisi ki. birlikte mi çalıyor, tek tek mi çalıyor? Tek tek de çalabiliriz. İkisini bir de Hakan Bey, buyurun. Deniyorum arkadaşlar. Kesik kesik. Şimdi birçok özelliği öğrendik. Bunlardan bir tanesi, bazı kornalara devamlı basarak sesi iyi bir şekilde alabiliyoruz. Bazı kornalara ise kesik kesik basmamız gerekiyormuş. Bu kesik kesik basabileceğimiz bir korna. Deniyorum. Hazır mısınız? Ben hazırım galiba. Ben şöyle geçsem de yapsam, orada benim kulağım gitti tamamen. Bu tekinin sesi. Diğerini de tek çalalım isterseniz. Diğerini tek deneyeceğiz. Ondan sonra da ikisini birden kombine olarak deneyeceğiz. Şimdi diğerini deniyoruz arkadaşlar.
Bu daha masum diğerine göre. Ama yakından dinlememenizi tavsiye ederim. Şimdi de ikisini birden dinleyeceğiz. O çaldığında gözlerimden de şimşekler çıkacak kadar etkiliyor. Haberiniz olsun. O kadar güçlü bir sesi var. Bir de bunu Vatikan çanıyla kombinleyebiliyoruz değil mi usta? Evet, bu çat kornalarda ve helle boş grubunda talep edildiği gibi çatlarda da tercih edilen bir kornadır Vatikan çanı. Deniyorum. Vatikan çanı taktığımızda daha uzun süre çalmıyorum. Çünkü Vatikan çanı kornalar zarar gördüğü için. Yoksa normalde Vatikan çanı yokken daha uzun süre çalabiliyordum. Bunda sadece bas çek şeklinde çalabiliyoruz. Peki Hamdi Usta, bunlarda özellik nedir? İçinde kullanılan mekanizma, malzemeler, değişik değişik şeyler var zannedersem. Mesela bu nedir? Bu günümüz şartlarında halk tarafından marş taşyağı diye tabir edilen marş otomatiğidir. Anadolularda bir zamanlar çok popülerdi. Ondan sonra günümüz şartlarında birçok alanda kullanılıyor. Özellikle bu korna serimizde 4 takım, 8 takım, işte 6 takım korna grubunda mini roleler en fazla 40 amper 50 amper olabiliyor. Bu kornalar çok akım çektiği için platinin takılı kalıp ürünlerin yanmasına sebep olabiliyor. Araya da bu marş selenoidi giriyor. Bu akım verdiğimizde şak diye bir ses çeker. Sesini de oradan alır ismini. Marş selenoidini kullanıyoruz. Çat kornalarımızda ve bu korna grubunda Hakan Bey. Çat kornalarımızın içerisinde böyle plaka saçından oluşan bir adet platin ve sargısı vardır. Bunlar uzun süre bastığımızda burada platin meme yaparak bu sargının yanmasına sebep oluyor. Bir tane yanık gösterebilir miyim? Elimde yok ama şuradan bakırını göstereyim ben. Bunlar orijinal fabrika sarımıdır. Bunlar da ilk üretildiğinde bakır yapmışlar. Sargıları ince, vernik ısındığı zaman kornanın yanıp kısa devreye düşmesine sebep oluyor. Evet. Bunları biz daha sonradan yanan müşterilerimizde elimizde mevcuttur bu bakırları. Sararak bunların içine montaj yapıyoruz şu şekilde. Pamuk ipliğine dolalıdır. 0.8 mm çapındadır ürünlerimiz. Bunların yanması daha zor, daha dayanıklı. Daha dayanıklıdır. Enyaf olduğu için dışında pamuk ipli daha uzun ömürlü oluyor. Kullanıcılar da ona göre kontrollü çalıyor bu kornaları. Platinlerimiz de gene yerli üretimdir ama kalitelidir. Kesik kesik çalarsalar bir ayar yapıp vermiş olduğum müşterilerime 2 yıl 3 yıl kullananlar var. Çok da işi abartıp 2 ayda bir sargı platin değiştiğim müşterilerim de oluyor. Ne Hakan kadar Bey. çok düğüne gidiyorsa, ne kadar çok nişana gidiyor, asker Evet. uğurluyor ve ne kadar çok kornayla şov yapıyorsa Evet. Hamdi Usta'ya gelme sıklığı o kadar çok artıyor. Peki bunların haricinde bize anlatacağınız başka bir şey var mı? Kornalar hakkında bilmemiz gereken? Kornalar hakkında bilmeniz gereken araçlarınıza göre ya da aracınıza göre korna taktırmak isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz Hakan Bey. Peki siz bu kadar çok korna kullanımı konusunda ne düşünüyorsunuz? Bir baba, öğrenci, çocuk sahibi olarak, bir aile reisi olarak, yani mesleğinizin dışında korna Evet. kullanımı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani ürünleri teslim ettiğimiz müşterilerde biraz abartıya kaçmadan normal şekilde klasik olarak kullansalar daha iyi olur. Abartmadan, insanları rahatsız etmeden. Özellikle şehir içinde, sokak Evet. aralarında bu kornayı kullanmamakta fayda var. Özellikle taksici ve minibüsçüler abilerimiz, kardeşlerimiz biraz toleranslı kullanıp çalarsalar daha makul olur. Çevreye yani vermiş olduğu rahatsızlıktan dolayı. Neticede biz bu işten para kazanıyoruz. Yapmış olduğumuz işi de insanlara sunarken anlatıyoruz artılarını ve eksilerini. En son söz sahibi onlar oluyor. Hamdi Usta takın diyor. Biz de montajını yapıyoruz Hakan Bey. Peki bu size korna taktırmaya gelen insanların yöresel özellikleri var mı? Mesela işte bilmem ne bölgesinde veya şehrinden olan insanlar, atıyorum Yozgatlılar daha çok havalı korna seviyor, işte Edirneliler daha çok bilmem ne seviyor gibi bir ayrım var mı? Genelde var. En çok yöresel olarak kornaları, hangi korna tipini hangi yöremizin insanları tercih ediyor diyorsanız Trabzon ve Rize tarafında çok popüler olan
boru çat ve salyangoz kornalarımız. Evet. Genelde yurt dışından kargo ile geliyor. Tamirini yapıp yolluyorum. Karadenizliler çat korna kullanır. Memleket ayrımı olmadan etiketçiler, minibüsçüler, dolmuşçular da bu serinin tamamını ya da ayrı ayrı tercih edebiliyorlar. Vatikan çanı da olmazsa olmazı. Hacı Bekir olmadı. lokumu gibi, evet. Onlar hepsi Kombin oluyor. Daha çekilir hale geliyor. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi korna dünyası oldukça geniş bir alan, birçok model var. Bu sizin tercihinize göre araçlarınıza taktırabilirsiniz. Hamdi Usta özellikle bu kornaları modifiye araç kullananların daha fazla tercih ettiğini söyledi. Bunun haricinde yöresel özelliklerden dolayı insanların bu tip tercihlerine uygun olarak değişik kornaları burada taktırtabiliyorlar. Hamdi Usta sizin korna konusundaki her türlü probleminizi çözmek için burada hazır. Size her konuda yardımcı olacak. Ama Hamdi Usta'nın ve bizim size önerimiz, tamam bu kornalar bir zevktir, keyiftir ama mümkün olduğu kadar şehir içinde, sokaklarda çalmayın. Bunları boş alanlarda, modifiye araçlarınıza yaptığınız araç sporları esnasında kullanabilirsiniz. Sizlere kornasız, sessiz, mutlu, güzel, sağlıklı günler diliyoruz. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.